Merhaba Perle Club. Hepimizin başı bilinçaltıyla dertte. Bugün size bilinçaltınızı, anılarınızı ve dolayısıyla tüm yaşamınızı değiştirmenizi sağlayacak bir teknik vereceğim. Ama lütfen dikkat edin çünkü bu teknik çok etkili. Sahte anı yöntemi. Psikolojide sahte anı bir kişinin olmamış bir olayı olmuş gibi hatırlamasına denir. Genelde travma sonrası yaşanır ve bastırılmış duygularla meydana gelir. Biz ise bilinçaltının bu kendini koruma mekanizmasını kendi lehimize çevirerek kendimize yeni bir geçmiş yaratmayı ve yarattığımız yeni geçmişle tüm korku, tekrarlayan döngü ve bastırılmış stresimizi ortadan kaldırmayı öğreneceğiz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki günlük yaşantımızda verdiğimiz kararların %40'ı otomatik olarak geçmiş yaşantılarımız kaynaklı veriliyor. Yani verdiğimiz kararların neredeyse yarısını geçmiş kaynaklı ve anılarımız kaynaklı veriyoruz. Davranışçı teori ise verdiğimiz kararların %100'ünün geçmiş kaynaklı olduğunu söyler. Yani irademizde karar almadığımızı. Kötü bir şey yapmamaya bile karar verdiğinde belki geçmişte hatırlamadığın sana yapılmış bir iyilik seni bu kötülükten vazgeçirmiş olabilir. Tüm bunların yanında bir de bilinçaltı mevzusu var elbette. Bilinçaltımız günlük hayatta aldığımız kararları direkt olarak etkilemese de karakterimizi etkilediği için ve biz de kararlarımızı karakterimizle aldığımız için tüm geleceğimizi etkilemiş oluyor. Bu olayın çekim yasası mevzusuna girmiyorum bile. Yaşantı kararlarınızı bilinçaltınıza göre almıyor olsanız dahi sürekli olarak hayatınıza bilinçaltınıza uygun şeyler çekersiniz. Peki bilinçaltı nasıl şekillenir? Anılar ve travmalar ile. Şu sonuca gelmiş oluyoruz. Siz travma ve anılarınızla kendi karakterinizi ve geçmişinizi yaratıyorsunuz. Kendi karakteriniz ve geçmişiniz de geleceğinizi yaratıyor. Yani anılarınız sizin tüm hayatınızı yaratıyor. Bilinçaltı derin bir mevzu. Bilinçaltı temizliği için hipnoz, terapi veya alternatif yöntemler deneyebilirsiniz. Veya şimdi anlatacağım gibi kendinize sahte anılar yaratırsınız. 1974'te Elizabeth Loftus ve John Palmer 2 deney yapıyor. İlkinde katılımcılara bir araba kazası gösteriliyor ve sorular soruluyor. Bu sorular aynı şeyi sormasına rağmen farklı şekillerde soruluyordu. Arabalar birbirine şiddetle çarptığında ne kadar hızlılardı? Arabalar birbirine değdiğinde, kafa kafaya çarpıştığında, sürtündüğünde veya darbe aldığında gibi kullandıkları ifadeleri değiştirdiler. Araştırmacılar ne kadar etkili ve sert fiiller kullanırlarsa katılımcılar da arabaların birbirine o kadar hızlı çarptığını düşünüyordu. İkinci deneyde ise yine aynı fiillerle katılımcılara araba kazası videosunda kırılan camları görüp görmedikleri soruldu. Katılımcılar eğer sorulan sorudaki çarpışmayla aynı anlamda olan kelime sert ve etkili ise cam kırıklarını gördüklerini söylediler. Halbuki videoda cam kırıkları yoktu. Katılımcılar yalan söylemiyordu. Gerçekten de kafalarında sahte bir anı yaratmışlardı. İskelet teorisi şöyle söyler. Bir anı yaratırken anının çok küçük bir kısmını görürüz. Anıyı oluşturan şeyler bizim odak noktalarımız ve varsayımlarımızdır. Anıyı yarattıktan sonra yine geri hatırlama sürecinde aynı şekilde anı üzerinde oynar ve o anki odak noktamız ile eksiklikleri varsayım yoluyla kapatarak hatırlarız. Yani hatırladığımız bir anıyla ilgili çok az şey gerçektir. Anılarınızı düşünürken hangi varsayımlara dayanarak eksiklikleri kapatıyorsunuz? Eksikliklerin olumlu olduğunu mu varsayıyorsunuz? Örneğin sizin için çok önemli bir kavga hatırlıyorsunuz. Bu kavga için çok sinirlisiniz ve hala aklınıza geldikçe fıttırıyorsunuz. Bu kavgadaki her sözü hatırlamanız mümkün değil. Karşı tarafın düşüncelerini bilmeniz mümkün değil. Ancak siz karşı tarafın kötü şeyler düşündüğünü varsayıyorsunuz. Bana kötü şeyler söyledi, benden nefret ediyor, ona o kapak cevabı veremedim. İşte bu gibi cümleler sizin filminizin, anınızın ana temasını belirledi. Varsayımınızı değiştirdiğinizi düşünelim. Bana kötü şeyler söyledi. Bunun sebebini asla tam olarak bilemeyeceğim. Bu kendiyle ilgili bir konudan kaynaklı olabilir. Orada ona cevap vermeyerek kendime yakışanı yaptım. Bu gibi varsayımlar anının şeklini değiştirir. Ve belki zamanla o anı artık eskisi kadar etkili olmaz veya pozitif yönde sizin için etkili hale gelebilir. İkinci yöntem ise sizin için üzücü anıları kafanızda baştan hatırlayarak onları sanki dışarıdan bir izleyici gibi hatırlayarak izlemektir. Yani birinci şahıs olarak değil, üçüncü şahıs olarak anıyı dışarıdan gözlemlemelisiniz. Anıdaki yüksek sesleri kısmalı, canlı renkleri ise soldurmalısınız. Mümkünse ekrandan uzaklaşır gibi anıdan uzaklaşmalı ve olayı uzaktan izlemelisiniz. Bu bakış açısı birkaç defadan sonra anılarınızın sizin üzerinizdeki etkisini değiştirecektir. Elbette sahte anılar pozitif bir anı içinde uygulanabilir. Güzel bir anınızı hatırlarken olumlu bir bakış açısıyla, pozitif varsayımlarla kendinizi birinci gözden görerek
Renkleri canlandırarak, sesleri yükselterek anının etkililiğini artırabilirsiniz. Anınıza kendiniz için övgüler ekleyebilirsiniz. En başta bu övgüleri beyin sizin uydurduğunuzu hatırlar. Ama bu konu hakkında fazla düşünmeyin. Zamanla bu bakış açısı beyninize işler ve hayatınıza daha pozitif durumlar çekmeye başlarsınız. Elbette bu son söylediğim övgü meselesi herkes için uygun olmayabilir. Eğer bu uygun değilse sadece anının gerçekliğini artırarak yöntemi uygulayabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise anılarınızı ilk düşündüğünüz anın çok önemli olmasıyla ilgili. Çok önemli çünkü anıyı ilk düşündüğünüz haliyle aklınızda kalacak. Bu yüzden her gece yatarken gününüzü baştan aşağı şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Elbette biraz önce size anlattığım şekliyle sahte anılar yaratarak. Pozitif varsayımlar, güçlü renkler, güçlü sesler, birinci gözden bakış açısıyla. Pozitif varsayımlarla her gün yatarken gününüzü baştan gözden geçirirseniz pozitif anılarla dolu bir zihin yaratırsınız ve uzun vadede tertemiz bir bilinçaltına sahip olursunuz. Bu konu üzerinde konuşulacak, tartışılacak çok şey var. Daha sonraki videolarda bunları konuşuruz. Şimdi sizi sıkmak istemiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, daha fazla video ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın. Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize harika anılar yarattığınız bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kal parlak Kral.